standart bir yaşamı olan bir Japon Tokyo'da 2 saat çalışarak 2 kilo et alabiliyor. Aldığını alıyor, yediğini yiyor. Yani gideceği yere gidiyor, öyle söyleyebilirim. Burada ev kiraları fazla açıkçası. Onun dışında yeme içme gördüğünüz gibi bence Tokyo'da yaşayan biri olarak uygun. Burada kazanılıp harcanırsa uygun. Gördünüz, aldıklarımızı gördünüz. Hadi bakalım. Geldik. Hadi bakalım. Elim kaşınıyor, elim ısınıyor. Paraları harcıyoruz. Japonya'dayız, Tokyo'dayız. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Senede birkaç kere geldiğimiz, toptan alışveriş yaptığımız Costco'dayız. Bugün paraları Japon yenlerini harcayacağız. Kamera arkasında her zaman olduğu gibi canımın içi var. Konuş bakayım, ne diyeceksin? Merhaba, anlıyorum. Mokkay Torko'ya gitti. Nasılsın? Merhaba. Ben iyiyim, çok iyiyim. Selamı da hallettiğimize göre içeriye girelim, başlayalım. Bütçemiz şu anda 100.000 yen civarı. Fiyatlar nedir, ne olacak? İçeriye girelim en baştan itibaren. Japonlar ne alıyor? Hangi ürünlere ilgileri var? Normal hayatta ne kullanıyorlar? Dışarıdaki marketlerde göremeyeceğimiz ürünleri burada göreceğiz. Aileler buraları tercih ediyor. Şu an kağıt parayı düşündüm. Japon yeni hemen harbiden. Hadi bakalım. Aramaya. Bakalım PlayStation fiyatlarında bir değişiklik var mı? 500 dolar, PlayStation Pro'da 115.700 dolara denk geliyor. Teknolojiyle açılışı yaptık. Sharp'ı çok kullanıyor Japonlar. Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi ihtiyacımız var. Bunu göreceğim içinde, buna gerek yok ya. Küçük bu. Biraz büyük bir şey almak lazım. 5060 var içinde. 1500 dolar. 1 terabayt, memori 32 GB, 16 inç, 5060 var. Yorumlarınızı bekliyorum. Bunlardan bir tane alacağım. Hafif olanı olabilir ama. 40 dolar. Daha önce duymadığımız markalar var. İlginç. Bizim büyük televizyonlar burada. 5000. Allah Allah. Bu eski model mi acaba? Niye uygun burada? Kore turunda bayağı işime gelmişti. Drone'u, bilgisayarı, her şeyi şarj etmiştim ama bunun daha giriş çıkışı fazla olandan almıştım. Part-time çalışan bir Japon'un bir aylık maaşı 100.000 yen. Ya biz buradan koltuk aldık da bazı şeyler uygun, bazı şeyler bana pahalı geliyor. Bak, bu Japon işi. Bizim evdeki buzdolabı zaten şunun bir tık böyle büyüğü. 400 dolar da sanki pahalı ya. Ne diyor? Ne diyor canımın içi? Cıbında Kore'deki mite şu tam ayrıması güzelmiş ama içinin biraz daha geniş olmasını beklerdim. Şuraya bir tane daha koyulabilirmiş. Bak, böyle açılanlar hiç sevmiyorum ya. Kullanışlı değil. Kullanışlı gelmiyor bana. Bu iki taraftan da açılan. Mite. Derim o Migimo Daijo. Ne diyorsun? Bak, buz yapma yeri var. Balıktır, sebzedir. Bu güzelmiş. Bu 1000 dolar. Yanındaki neredeyse aynıydı. Hayır, yarı fiyatında. Bak abi, buzdolabı dediğim böyle olmalı ya. Ne kadar büyük ya. Tam böyle Amerikan vari bir şey. Fiyatı da bu. Japonya'daki evler küçük, dar. Bulaşık makinesi zaten çoğu evde yok. Sağdaki amca bayağıdır uyuyor burada ya. Karnımızı doyuracağımız yerlere gidelim. Anker'i beğeniyorum. Olabilir, bu kendi kendine mi şarj ediyor? Solar mı bu acaba? Solocam. 3K 360 derece doğruyor. Solarlı bir de. Kore'yine. Bak, telefondan filan da kontrol ediliyor. Kurulumu filan basit gibi. Ama güzelmiş, bu alınır. Bunu alalım. Hokkaido'ya gittiğimizde evimize koyarız. Hayvanları bakarım, izlerim. 17.000. Anker gerçekten uçtu gitti. Çinliler ele geçirecek yakında dünyayı. Senin ürününe bakıyordum. Şunu bir kaldırdım. Japon böceği ezilmiş. Kim nasıl ezmişse. Japonlar kamp yapmayı çok seviyor arkadaşlar. O yüzden etrafta böyle bataryalar çok fazla. Her şeyi şarj edebiliyorsun. Bir ayakkabı almıştık bir ara da ayakkabı bakmayacağız. Kıyafet bakmayacağız. Daha çok böyle yeme içme. Küçük buzdolabı ya. 400 dolar. Paraları Japonlar böyle şeylere harcıyor arkadaşlar. İlk aldığımız şey tuvaletin üzerine klozeti temizlerken Selpak. 12 dolara denk geliyordu. Sonda bakarız. İlk aldığımız ürün de tuvaleti temizleyecek kağıt olmasın diye. Paraları harcıyorlar burada Christmas'ı. Japonya'da tabii böyle bir yeni yıl havası yok. 2026'ya geldik. 25 nasıl bittiyse 2026'da da böyle gözümüzü açacağız, kapayacak, bitecek. Bunları kim alıyor? Zenginler filan alıyor. Plastik. 24.000 yenden 16.000 yene düşmüş ya. Kawaii. Bu güzelmiş. Çocukluğumun. Bizde eskide tatilya vardı. Tatilya zamanı. Yorumlarda tatilyeyi hatırlayacak kaç kişi var? Bunlar çok tatlı oluyor ya. Bunları atmaya kalksan atamazsın ha. Belediyeye gideceksin, pul alacaksın, fiş alacaksın da öyle atacaksın. 30 dolar. Hokkaido'nun kuma. Çok büyükmüş ya. Hokkaido'ya taşındığımızda bunu evin önüne koyalım. Ayılar gelsin. Gelen ayıları da yakalayalım. Ondan sonra belediyeye teslim edelim. Kim bakıyorsa. İnanılmaz bir ayı saldırısı var.
Bu ara arkadaşlar Akita'da, Aomori'de, Hokkaido'da ondan fazla kişiyi bir senede öldürmüşler. Japon çoğunluğu, Japon ayıların şehre inmesi son bir senedir ayrı bir sıkıntı. İklim, doğa, düzen her şey değişiyor. Bak bu koltuk güzelmiş ya. 125 bin yen. 800 dolar buna verilir mi arkadaşlar? Soldaki de 1000 dolara geliyor. Eşantiyona daha başlayamadık ya. Eşantiyon bir şeyler bakalım. Her şey bir de çok büyük burada ya. Başlık baba şu. Ne kadar? 1750, 30 dolar. Uygun mu? Jack Daniels 1750. Şu 30 dolar. Tabii içki Türkiye'ye göre ucuz. Bize göre kıyaslamayacağım. Arada uçurum var. İş yerlerinden gelip böyle şeyleri alıyorlar. 4 litre Jim Beam. 40 dolar. Şöyle geliyorlar. Pet şişede alıyorlar. Sonra bir Hyde Boulder, bir soda katıyorlar. Bir şey katıyorlar. Bundan 100 bardak çıkarıyorlar. Bazı ürünler buradaki hepsi böyle bir Amerika menşeli aslında. Bu unlu ürünlerde özellikle hamur işi ürünlerde kullandıkları şeyler Japonya'nın böyle gıda denetiminden çok sıkı geçtiği için Amerika'daki gibi bu kanserojen birkaç maddeyi burada göremiyorum. Bu ne ya? Pide gibi. Alman. Kesin Almandır bu. Ya herkes bundan almış ya. 5 dolara herkes şu kruvasanlardan almış. 10 dolara bunlardan kapış kapış almışlar. Japonlar bu tarz yere geldi mi bu hamur işlerinden tabii özellikle kalabalık aileler tek kişi gelip şundan götürmüyor. Bir de 5 dolar. Dışarıdakine göre neredeyse yarı fiyatında diyebilirim. Bak dışarıda şöyle bir şey alsa maksimum 2 tanesi şu fiyattadır. Burada 6 tane. Ekmek. Aha pide. Pide gelmiş. Ama domuzlu pide gelmiş. Ekmeğimizi bulduk sonunda. 3 dolar bayağı uygun yani. Market fiyatlarını da bildiğim için bunlar uyguna geliyor. 3 dolar şöyle bir bereketli olsun. Ya Rabbi bismillah. Ya Rabbi bismillah. Amerika'dan direkt bazı ürünler geliyor ama neredeyse birçoğu burada sıkı denetime tabi oluyormuş. Kuru yemiş kısmına gidince Türkiye ile alakalı bir şey söyleyeceğim. Orayla ilgili bir durum var. Japonlar böyle büyük pasta almıyor yani. Aileler bile çok az tercih ediyor. Normalde bak bir Avrupa ülkesine gitseniz Amerika'ya oralarda burada hep dolu şeyler görürsünüz ama ne kadar az tercih edildiğini görebilirsiniz. Cevizli. Hepsi aynı zaten bunlar. Arkada hemen yapıyorlar getiriyorlar. Tabii şöyle enteresan şeyler oldu mu Japonların ilgisini çekiyor ya. Bak parmesanlı crispy, parmesan cips. Dediğim gibi dışarıda uygun olduğu için burada çok tercih ediliyor böyle şeyler. Japon Sakura ablamlar hemen almış. Götürüyor kruvasanları. Aha eşantiyon. Tiramisu alacağız. İtalyan tiramisu. お湯もお飲みくださいませ。いかがでしょう。よかったら。 Eşantiyon olunca benden gidiyorum. はい、ぜひ、お湯もお飲みくださいませ。 Sol yap. Hayatını bir kelimeyle Costco'da özetle deseler o eşantiyon olurdu. Bildiğimiz tiramisu arkadaşlar. 10 dolar. Futsu yok. İtalya'da yediğimiz daha güzeldi. Amerika'nın tiramisu mu acaba? Amerika mı? İşte Amerika olunca tadı tuzu olmuyor. İtalya daha güzel. Arkadaşlar bir eşantiyona ben girmedim. Burada herkes eşantiyona giriyor. Herkes eşantiyon seviyor burada. Japonlar da belli etmez ama Japonlar da eşantiyon sever yani. Solumuzda biraz sonra etlerin eşantiyonu olacak. Orayı kaçırmayalım. Eşantiyon yiyor. Unutma. Bu kelimeyi nerede duyarsan hemen atıl kurt. Atakırız. 3000 yen. Oo, kuruş soyu. Bak bu daha iyi. Yavaş yukkuri yok. Fiyatlar yükselmiş. Sadece et. 2 kilo 20 dolar. Kilosu 10 dolar. Şöyle kilosu 10 dolar. Bunlardan biz her geldiğimizde bir paket alıyoruz. O da 4 kiloya geliyor. Güzel. Soldan itibaren hep de zaten domuz diye gidiyor. Onlar da 20 dolar, 30 dolar. Shabu shabu diye Japonların bir yemeği var. Sebzeli mebzeli böyle sulu. Onların içine bunları atıyorlar. Oy porklar, domuzun her şeyini kullanmışlar ya. Eşantiyon gözün orada olsun. Shishoko eşantiyon işte bak. Zaten belli bizden gelme yani. Ben de kökenini hep merak ediyordum ya. Japonlara nereden gelmiş. Bak. Bu solumuzdaki komple şişokkolar. Geliyor bak ablam. Eşantiyon. güzel. Çok güzel. Dilin açıldı. Eşantiyon görünce insan Türkçe'ye söküyor. Bence çok güzel eşat. Ablam Trafik karıştı. O Red Bull mu? Red Bull'un eşantiyonu da ilk kez gördüm ha. Konnichiwa. はい、どうぞ。 Alalım bir tane. 皆様ご食しておりますの。 Üzümlü bu. Eşantiyon seven Japonlar da bir başka oluyor ya. Turkumaru eşanto. Şişoku. Şişokko arıyor. Bizde özellikle marketlerde mesela sucuk şişokko. Şişoku. Sucuk.
Sucukları mesela. Güzel. Red Bull'umuzu da içtik. Biz böyle burada bir 2-3 tur yapsak bence karnımızı doyururuz bir gün için. Şöyle 12'li 12 dolar. Tanesi 1 dolara geliyor. Uygun mu Türkiye'ye göre? Et. Burada biz daha bir şey almadık. Daha bir şey almadık ama sürekli Shishoko sırasındayız ya. Oy. いただいた方の分だけでのご協力をお願いしてます。お取り Sillyon yedik. Sillyon güzel. Kobe eti yerseniz de Sillion'u tercih edin. Böyle kavurmalık. Genelde de bir 5 kilo tavuk alıyoruz. Her zaman buraya geldiğimizde 5 kilo tavuk da 30 dolar arkadaşlar. Tokyo'da 5 kilo tavuk alacağız. 30 dolara denk geliyor. Uy. Çikolata eşantiyon. Olmak istediğim yerdeyim. Peynir, süt ve süt ürünleri rafındayım. Kafadan bunu alayım. 2000 yen. Kafadan bununla başlayarım. Bir şey İtalya ve süt ürünü olursa muazzam oluyor. Ne oluyor ablam? Burada çocuklarla gelmişler. Ne yiyorlar? Beni gören çocuklar böyle enteresan bir şekilde pür dikkat bana bakıyor ya. Sakallı insan görmüyorlar. Aa Go'da düşmüş mü? 1200. Bak bu son geldiğimizdekine göre sanki fiyatlar böyle bir tık böyle düşmüş gibi. Gouda, Hollanda peyniri. Bu da meşhur. Harajuku tarzı yerlerde, kafelerde çok kullanıyorlar. 7 dolara geliyor. Aa otlu peynir. Bak. Ne yazıyor burada? Fransa'da doğdu, Hokkaido'lu oldu. Helal olsun sana Cemkun. Bildiğin otlu peynir hem de Hokkaido'dan. Oo, 10 dolarmış ya. Bu niye bu kadar pahalı? Bak bu olur. Bak bunlar güzel. Red, Leicester. Bak bunu alalım. Şu Waykanlar güzel oluyor. Bu 6 dolar. Hayatım bir otlu peynir gibi. Biraz yeşilli, biraz da karabiberli. Oo 12 ay bekletilmiş kaşar. Eski kaşar 12 ay. Fransızlar, İtalyanlar bu işi beceriyor. Bunu koy. Fransa'dan gelen peyniri yemeyeceksem ben niye yaşıyorum? Bir tane de kırklant alalım. 20 dolar. 2500 yen. 15 dolar. İtalya. Bunlar kırklant yazıyor Costco'nun ürünü ama İtalyanlardan çıkma. Bunları da seviyorum. Baksana Haziran 6'ya kadar. Bunu da seviyorum. Koy bunu da 9 dolar. Bir tane de şöyle bir keçi peyniri. Ablam geldi ablam. Al oradan ablam o. İngilizler güzel yapıyor bu işi. Ama dikkat ettiyseniz hep böyle Fransızlar, İtalyanlar, onlardan gelme ürünler buralarda meşhur. Nerede bizim otlu peynirimiz, zeytinlerimiz burada olsa bak kapış kapış gider. そう苦いのでもそこまで80だけど苦って感じではないです Neymiş ablam bunlar? あどうぞ Konnichiwa. Konnichiwa. これねカカオが80コートチボワールはいこれどうぞどうぞね65はい Bir tane daha eşimi alayım. Bak ne güzel direkt açtı bana veriyor ya helal olsun. Yok sen ye. Ben şimdi konuşuyorum. Boğazım pütür pütür olacak. Tek seferde götür diyor helal olsun. İstermiyor. Bak Japon olduğunu buradan bile anlayabilirsiniz. Yediğim belli olmasın diyor. Sürekli böyle ama hamuduyla götürdün canımın içi. Nasıl olacak? Her çeşit peynir aldık. Karidesler. 700 gram karides 20 dolar. Japonya'ya gelirseniz karides, kalamar, deniz ürünü bol bol yiyin. Bunlar biraz pahalı. Dışarılarda daha uygun açıkçası. Böyle dürüm şeklinde olanları seviyorlar da 20 dolar verilmez. İçeride patır patır yapıyorlar vallahi. Oo lavaşa sarmışlar. Bak dönmeli tavuk. 6 dolar şöyle tam tavuk. Şehir içinde yok arkadaşlar. Tokyo'da bak böyle bir tavukçu açın zengin olursunuz. Salami. Sucuğun Japon versiyonu. 分かれててごめんこんな味ですよ Vay güzeldi. Slice salami trio. O güzeldi yalnız ya. İtalyan Godfather'daki aile. So Godfather yiyor. Berlusconi. Aa bak işte bu. Ben bunu arıyordum. Basil pesto, reyhanlı pesto sos. Bence bir kere aldım. İnanılmaz bir şey. Bundan 2 tane bile alabilirim. Son kullanma tarihi ne kadar diyor. Demo uşikatta yok. Demo meçhakuçu uşikatta yok. Biraz pahalı geldi gözüme ama ya. Bir tane alayım ya. Böyle yavaş bandıra yerim. Bunu görürseniz kaçırmayın. Bu ne? Tortellini mi alsak? Bak gitti bir tane daha aldı. Neyse hadi al bakayım. Yengeçin içi enteresan. Yengeçin etini çıkarmışlar. Yerden eşantiyon sesi geliyor bak. Usagi no mimi yok. Usagi no mimi desu. Böyle. Şunu da her geldiğimizde alıyoruz. Ekmeğin arasında güzel gidiyor da bundan bu sefer almayalım. Bu sefer humus alayım ben. 20'li humus 13 dolar. Humusun vakti geldi. Kışa girdik. Ya ama hiç tiramisu'ları güzel yapmıyorlar. Bak Hokkaido olduğunu nasıl anladım Miti. Bu Hokkaido Sapporo'daki bina. Gideceğiz orada. Bak bu da Hokkaido belli zaten. Bizim bu Hokkaido yok. Hokkaido. Ördek var burada. Bu da mı Hokkaido'nun? Hokkaido. Bak Hokkaido canım Hokkaido. Bu Hokkaido'dan görünce dayanamıyorum. Bunu alacağım. 10 dolar. 10 dolar şöyle 5'li sosis. Bir de bir ördek alalım. Böyle bir ekmek arasına koyarız. Sofrayı hemen kurdum. Şunu ekmek arasına koyacaksın yiyeceksin. 8 dolar. Şimdi arkadaşlar dolar dememin sebebi daha anlaşılabilir olması. Çabuk canımın içi bir yerden eşantiyon sesi geliyor.
Bunu yaz. İtalyan sosisi. Smoklu olanları da seviyorum. O İtalyandı. Bu da galiba Texas olması lazım. Bu da 10 dolar. Bir tane de bundan alalım. 10 dolar. Bir de şuradan bir bacon alalım. İyi gidiyor. Biberle birlikte çok iyi gidiyor. Bu Matsumoto'dan wasabi, dünyanın en büyük wasabi tarlasına gittiğimiz bir yer var. Biberleriyle, soslarıyla birlikte yaptığımızda çok iyi oluyor bunlar. Karıştırıyoruz. Japon demek bak sos demek. Japon her şeyde böyle ufak ufak sos kullanıyor. Yuzugoshu, karashi, wasabi, Matsumoto, Yuto Nagatomo. Indian curry, curryli Amerikalı var, İtalyan var. Bak bu Japon. Bunu bulabiliriz. Şu Nippon ham. Nippon hamı zaten çok bulabilir. Şu git eşantiyona git 2 tane al. Eşime sürpriz yapacağım. Kendisi bunu seviyor. Bu tapasları seviyor. İspanya'da bol bol yemiştik. 1868 yen 12 dolar. Şunlardan bir 2 tane alabiliriz. Kış ayında bunlar güzel gidiyor ya. Ayıptır söylemesi, eşek gibi çalışıyorum. Boğaza harcıyoruz. Yeme içme, geziye harcıyoruz. Bu kadar. Bizde başka bir harcama yok zaten. İçkim yok, kumarım yok, sigaram yok. Hep böyle şeylere gidiyor. Güzel ama güzel. Bak ya ben yedim diye bana almadı ya. Tam Japonya. Bana niye almadı? Sen küçükken Kanada. Sen dur ben bir çaktırmadan hızlı bir eşantiyon alımı yap. Watakushi ima ninja desu. Göş. En doğru halini bekliyorum. Yani biz çorak topraklardan geldik. Benim olayım biraz kahvaltılık olduğu için arkadaşlar 6 dolar İtalyanlar. Bizim acil durum yemek alanımıza geldi. Tokyo'da yoğun bir hayatı olanlar için kurtarıcı yerlerden arkadaşlar. Ben şundan bir tane alayım. 4 tane hamburger, peynirli, köfteli makarna. Bir tane de bundan alalım. Bu da 10 dolar. Bu da hayat kurtarabilir. Sivas. Kolay gelsin abla o iş. En öndeydim. Ne ara en arkaya geçtim. はい、またこのね、カマの美味しい部分を、Levrek bu levrek. はい、どうぞ前からお取りください。はい、よかったらね、どうぞいかがでしょうか。あ、焼いてるだけですね。はい。結構ね、このね、プリッとね、油も乗ってますけど、でもね、お魚の油って栄養価高いですから。はい、どうぞすみません。出される人気のこのメロンという。 Tozu. Şerefe şu. Bu şeref yok bu itadakiması. Şerefe da geleceğiz. Levrek. Güzel ha levrek. Çok sos atmışlar. Yuzugosho. あ、それもありそう。 Yuzugosho mu var bunda? Ben bir levrek alayım gelin. Marine edilmiş levrek. 1984. Avustralya mı? Bir de Avustralya'ya da gideceğiz. Ona da gideceğiz. Orayla da ilgili güzel planımız var Avustralya için. Orası sürpriz ilerleyen zamanlarda. 13 dolara geliyor. Karşıda bir ablam eşantiyon hazırlığı yapıyor. Nasıl video oluyor? Japon eşim genelde bunları seviyor. Japon ağacı almış başta. Ablam sonda alaydın keşke ya. Oo, marineli et. Aomori'den. 1000 yen 6 dolar. Ben meyveye gideceğim. Portakal, Avustralya portakalına bak. Bizim portakalların gözünü seveyim ya. Beğenmedim Avustralya portakalını. Arjantin'den gelen karides. Japon ablam toplamış valla. 20 dolar, 30 dolar. Somon güzel. Japonya'da somonu böyle çiğ çiğ yiyebiliyorsunuz. Çiğ tadı çok gelmiyor açıkçası. Bir somon bir de tuna. Antarktika somonları. Allah senelerdir bunu alıyoruz. Ortalama fiyatları da 25 dolara geliyor arkadaşlar. 2 kilo Antarktika somonu 20-25 dolar arasında. Ortalama bir ayda da bize yetiyor ya. Lezzetli güzel. Bundan da en son alacağız erimesin. Japonlar bir de bu sarı kividen çok yiyorlar. Kimin annesi de bunu sabahlara böyle 3 taneyi falan kesti. Salata gibi yaptı yedi. Bak bunu ilk kez gördüm burada. Osman Ak. İncir kayısı Türkiye'den gelme. Osman Akçı. Bunu ilk kez gördüm. Ben ne güzel. Osman abi getirmiş. Osman abiye buradan selamlar. Costco'ya girmek kolay değil. Bu ürün ne değil de genelde bu kuru yemişlerle ilgili onların içerisinde bir kanserojen madde var. Kolay kolay Japonya'nın gıda denetiminden geçmek de kolay değildir. Eğer geçiyorsa bilin ki güzeldi. Osman abi bayağı alan olmuş ya. Bitiriyorlar. Genelde Japon hep alttan alır. Yeni gibi. Son tarihe bakıyor. Aydın, Türkiye. Buralara kadar gelmiş helal olsun. Türkiye'de ne kadar acaba? 620 gram incir 1400 yen. 9 dolar. Türkiye'de 620 gramı bu fiyata mı geliyor? Karşılaştırma için. Kendi ürünümüz Türkiye'de ucuz mu yoksa burada mı? Tek bir fiyattan da anlayabiliriz. Japon kolay ama şunu da belirttim. Japonlar genellikle böyle kuru bir şey yemiyor. Avustralya mangosu var burada. Bambu bir ara yemiştik. Kullanan oluyor salatalarda. Patatesle ilgili ayrı bir ticari girişimlerim var da onu daha sonra açıklayacağım canım için. Sen söyle ne diyorsun? Kayak yapanlar bayağı seviyor oralara. Götüreceğim seni işte oralara. 1 kilo Yeni Zelanda 8 dolar. Amerika ne kadarmış? Amerika'da 900 gram 8 dolar. Bak bu da Japonya. Japon alalım. Amerika'nın çekirdeksiz üzümleri. Ben şu pembe üzümleri seviyorum. Bak bundan bir tane alayım.
1,5 kilo 12 dolar. Tertemiz. Abi kış ayındayız ya. Yani kış ayında üzümü nerede bulacağım başka? Zencefillerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar Japonlar turşu çok seviyor. Özellikle bu zencefil turşusunu sushi'lerin yanlarında bile tüketiyorlar ve bunları hasta olmadan yiyin. Günlük yaşantıda öğle yemeğinde, akşam yemeğinde bol bol kullanın. Çok önemli. Vücut bağışıklığı için, boğazı temizlemek için bunlar çok önemli. Geçenlerde böyle bir fiyata baktım. Türkiye'de kilosu galiba 200 lira mı 300 liralı, 250-300 liralı bir şeydi. Burada bir Japon şöyle söyleyeyim 1 saat çalışarak 1 kilo zencefil alabiliyor. Mantarı da çok tüketiyorlar Japonlar. İnsanın kafasına mantar koymuşlar. Subliminal mesaj. En çok bu beyaz turpu kullanıyorlar. Lahana. Uzun yaşamasının sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. Beyaz turplar. Boşuna beyaz turp tüketmez Japon. Yumurta da çok tüketiyoruz. 20'li yumurta 3 dolar. Uygunmuş. Bu Nivatori şey mi? Gezen tavuk mu bu? Gezen tamam. İşlerden alalım. 1 kilo 6 dolar. Toplu dışarıda satılmıyor. Uyguna geldiği için, hep de alışveriş yapmadığımız için bu bir aylık alışveriş değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bize bunlar 2 ay, 3 aya kadar yetiyor. Öyle söyleyebilirim. Şehrin içerisinde bu Costco'nun ayrı marketi var. Ama orada bunlar 4 dolar kadar para koyup satıyorlar. Bunları sabah için zımba gibi oluyorsun. Hokkaido dondurmaları arkadaşlar 12 dolar. 2 litre 12 dolar. Karidesten alıyoruz. 1 kilo 15 dolar arası. Ahtapot aldı. Fiyatına bakmadın hayır. 64'lü ahtapot topları 6 dolar. Nasıl satacaklarını biliyorlar. Bak içerisine çay koymuşlar. English breakfast tea. 20 dolara satıyorlar. Ne güzel. Japon çok seviyor böyle şeyleri. Yuzular güzel arkadaşlar. Toz mu? Powder'sa güzel değil ya. Bunun ballı versiyonunu almak lazım. Costco'nun en çok satılan yerine satılan ürününe geldik. Tuvalet kağıtları. 2398 yen. 30'lu tuvalet kağıdı. İnanılmaz bir sirkülasyon. Aslında en çok bizim buna ihtiyacımız var. Bulaşık makinesi olmadığı için 10 evin 9'unda böyle şeylere çok ihtiyaç oluyor. Ama nasıl götüreceğiz? Taksici abinin kucağına koymamız lazım bunları. 15 dolar 12'li. Abi daha et alacağız ya. Şimdi tuvalet kağıdı bir şekilde hallederiz nasıl olsa. Modern taharet var Japonların tuvaletinde. Hallolur bir şekilde. Yeni Zelanda'dan gelme Manuka hanilerini almıştım 1 sene önce. Abartısız söylüyorum. 1 senedir kapağı açık ve hala yiyorum. 1 kilo. Vücuda da bunlar çok yararlı. Her zaman yenilecek bir şey değil ama UMF bir de MG yazmasından ne kadar kaliteli olduğunu anlayabilirsiniz. Çok enteresan bir dayanıklılığı çıktı. 2 kilo Avustralya balını 12 dolara satıyorlar. Japon, Tokyo'da çalışan standart bir Japon 1,5 değil de 1 saat, 1,5 saatte 2 kilo bal alabiliyor. Avustralya balı ya. Organik limonata. Bu da çok güzel ya. 9 dolar. Neredeyse 3 litre. Biraz zorlanacağız ama biz buralara kolay gelmedik. Trüf. İtalya. 2 sene İtalya'da yaşayacağım. 2-3 sene de İspanya'da yaşayacağım. Değişik hayallerimiz var Hokkaido'yla birlikte. Bakalım hayırlısı. Ömrümüzün yettiği kadarıyla ya bir trüf şeyine sosuna bakarak da böyle hayallere dalmam. 12 dolar. Şimdi ramen bir dükkan var. Ramenin satıldığı bir dükkan. Adam kendine paket yaptırmış marketlere sattırıyor. Ne güzel ya. Oo turşu. Turşuyu da çok tüketiyorum. Seviyorum bunları. 6 dolar. Hayat kurtaran acil durum yemeklerimizden bu da 7 dolar. Pilavın üstüne koyuyoruz, açıp yiyoruz, hayat kurtarıyor. Bundan bu sefer 2 tane alacağım. Miso, bu soyanın fermente edilmiş hali. Al bakalım 1200 yen. Bu 5 dolar. Sos çok güzel ya. Biber, domates. Güzel sosları güzel. Sos işini Japonlar iyi yapıyor. Japon işinden gidelim. 1 kilo şöyle mayonezi alalım. 4 dolar. Bir zeytinyağı alacağız. From Italy. Çok kasmaya gerek yok işte. Bundan alalım. İyi desk. 15 dolar. 1 litre. Saf zeytinyağı. Şu yuzu goşoları var ya çok iyi ya bu yuzular. Türkiye'de yok diye biliyorum. Japonların tabascosu gibi bir şey ya. Ramen'e, udona, gyozo'ya her şeye atılıyor doğal. Yeşil acı biber bir de pirinç sirkesi varmış içinde. İkili zencefil aldık. Karashi. Japonların hardalı. Rengi de şöyle bir şey. Hardalın biraz daha koyu renkli olanı. Bunu da çok tüketiyoruz. Son bir eşantiyon vurgunu yapalım gel. こちら、はい、高麗人参のエキスが入ってる。 Kore cinsenki. ね、大変。 Limonlu ballı Kore cinsenki. Fena değilmiş, güzelmiş ya. 30'lu bu ginseng. Biraz önce içtiğim şeyi aldık. Vallahi abla ayaküstü beni etkiledi. Sesi beni biraz hipnoz etti. Enerji veriyor. Bağışıklığını güçlendiriyor. Stresi azaltıyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Vücut ısısını ayarlıyor. Allah Allah. Dünyaca ünlü kırmızı ginseng içeceği Hong Sangwon. Şimdi dedi bu bayağı ünlü. Omega 3'lerden takviye yapıcı şeylerden alsak mı diye düşündük de 180 tane var içinde. 15 dolar. Bana ne lazım? Bana glikoz lazım ama glikoz. Takviye
ürünlerden kullandığınız var mı arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız? Gerçekten faydasını görüyor musunuz? Arkasına baksana A, B, C'de bütün alfabeyi koymuşlar. Enerji, protein, karbonhidrat, sodyum. Şimdi bundan alsak bütün vücuttaki her şeyi vücuda koyabilir miyiz acaba? Şu anda kafamdaki hafıza böyle 1 terabayt desek. 900 GB falan kullanmış. Son bir 100 GB kaldı. Onu da önemli anlara saklıyorum. Her şeyi vermiyormuş ya. Ne varmış burada? Folik asit, çinko, vitamin A, B, C, D. Düzensiz beslenen, yorgun olan, aktif yaşayan. Yo, ben böyle biri değilim. Vazgeçtim bunu. Glikoz lazım bana. Her şeyi satıyorlar abi. Hangi birini yiyeceksin ya? Ne geldi abi? Yeni ürünler ne geldi? Etil alkol gelmiş. Ana, alkol satıyor. Japonların olmazsa olmazı yaka bantları. Bunlar çok ayakta durduğu için her yerleri ağrıyor. O yüzden böyle şeyler çok fazla ortaya çıkıyor. Buralara gelirseniz sünger şeklinde olanı alın, vücuda sürün. Ya da şöyle yaka bantları, bu Loxoninler bizdeki ağrı kesicilerden daha iyi. İş görüyor Loxoninler, tavsiye ederiz. Gözlük bile satıyorlar ya, helal olsun. Japonların kemikleriyle bizlerin vücut kemikleri aynı değil. Yüzümde sanki böyle maske varmış gibi. Muazzez Abacı gibi oldum. En sevdiğim yere geldik. Kuru yemişçi Ahmet Usta. Şöyle güzel seed fıstığımı alayım. 1.36 kilo. 1 kilo 360 gram. 15 dolar. Kaju alalım. Canım çekti. Bir yana yiyesim geldi. Bu da 15 dolar. Badem de çok önemli arkadaşlar. Son zamanlarda bu bademe ağırlık verdim. İlginç bir bilgi vereyim. Japonların gözleri bademdir. Badem gözlüdür Japonlar. Bunu yiyince Japonların canımın içinin gözü aklıma gelecek. Ya da karışık mı alsak? Karışık aldım. 15 dolar. Tuzlu. Şimdi beraber 5-6 ayda bitireceğiz ya. Şimdi bu kadar fazla almamın sebebi şu. Şehir içinde böyle toplu satan yer yok arkadaşlar. Japonlara böyle 100 gram vereceksin, 200 gram vereceksin. Her şey burada minimal. Evde de bunları güzelce koruyup sakladığımız için neredeyse 3 ay, 4 ay bize yetiyor bu tarz şeyler. Mesela bu kuru yemişler. Burada 4 kilo kuru yemiş var ya. Bak bunları net söyleyeyim 5 ayda 2 kişi anca bitirir. 45 dolar. Yarı yarıya fiyat. Bir tane de şundan alalım. 2 günde yeriz bunu. Et kısmına geldik. 2 kilo 20 dolar. Bir Japon 2 saat çalışıp 2 kilo saf et alabiliyor. Tokyo'da özellikle. Çünkü Tokyo'daki çalışma saati ücretleriyle diğer şehirlerindekiler biraz 2 dolar, 3 dolar, 5 dolara kadar fark ediyor. 4 kilo alıyoruz. 10 kiloya yakın et, tavuk bir şey almış olacağız o zaman. Dil. Ya bu dili de çok yiyorlar da. Wagyu. Bak bu güzel. Kızartıp sosla mosla 1,5 kilo 4 dolar civarı bir tane bundan alalım. Bunu seviyoruz böyle ince uzun böyle yaprak şeklinde olanlar. Wagyu var da bunlar A4 kalite, bunlara gerek yok ya. A4'ler 20-25 dolar. Çok yağlı oluyorlar da bunlar. 1 kilo şöyle bir et ince ince kesmişler 20 dolar. Bunu da bir ekleyelim. 2 ay yeter. Bu güzel. Bunu hep alıyoruz. 2,5 kilo 15 dolar. Şunu bir koyalım. Planda ufak bir değişiklik yaptık. 2 kiloluk saf etimizden bir tane daha alacağız. Bir de şunu alalım. 6 kiloluk kıyma almış olacağız. 6 kilo et aldık. Kıyma aldık. 60 dolar. Bir de somon alacağız. Antarktika somonu. Olay bitiyor. Büyük ihtimal burası böyle bir 700 dolar tutacak. Etlere, kahvaltılıklara biraz ağırlık verdik. Mutfak, temizlik, araç gereç masraflarımız da 20 bin yen tutsa yani 150 dolar. Hadi 200 dolar desek. 2 kişinin bence aylık masrafı 1000 dolar. İşte yeme içme aldığını alıyor, yediğini yediyor 1000 dolar. Yeme içme, kira, elektrik, su, doğalgaz faturalarla 2000 dolar. 2000 dolara bence standartın bence bir tık üzerinde Tokyo'da yaşayabilirsin. Benim gözlemim o. Biz biraz öyle yaşıyoruz. Herkes böyle yaşayacak diye bir şey yok. Oo kızarmış. Bak şunu ver abi. 9 yen ya. 6 dolar abi. Tokyo'da şunu 6 dolara nerede alabilirsin arkadaş? Böyle hazır olduğu için Japonlar hemen geliyor, tık alıyor, arabasına koyuyor. Balık yumurtalarını yerim, somonu yerim, deniz tarağını yemem, tunayı yerim. Bu olabilir. 32 tane sushi aldık. 27 dolar. Şu güzel. 3325 dolar. Bu güzel. Bunu alalım. Biraz oturayım ablam. Çökeyim biraz ya. Aa güzelmiş bu. Wow. This is bad. This. これ持っていい Bu daha güzelmiş. This mattress is so basic mattress. Hmm. The top is a little bit softer and so hard. O da mı yumuşak abla? Bakayım. 最大25%オフでございます。 Bakalım ablam. Ablam da halama benziyor. Aa sus. Şöyle bir ablam uzanayım ya. Para harca nereye kadar? 1000 dolar. Pahalı ama. Biz 2000 dolar verdik bayağı büyüğüne. Çift katlı olanı. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu.
Biraz oturdum ya, arada dinlenmek de gerekiyor. 40.000 yene. Şöyle bir çocuk motosikleti gördüm. Oyuncaklar da uygun açıkçası Japonya'da, aklınızda olsun. Arkadaşınıza, eşinize, dostunuza, çocuğunuza bir şey alacaksanız Yoda kamera, big kamera. Hediye alacağız da arkadaşımızın çocuğuna. Şöyle bir geldik. Eşim şunu beğendi. Hediye burada olmazsa olmaz. Her sene düzenli olarak belli kişilere $100'lık bir harcamamız oluyor. Tabii onlar da bize yapıyor. Japonya'nın kültürü, hediye kültürü inanılmaz ya. Boş tabak gitmememizin ben yemek yemem lazım. Sürekli birilerine bir şey alıyoruz, birileri bize bir şey alıyor. Bir yerden sonra insan strese giriyor. Ama güzel ya, güzel. Ne kadar bunları videoda göstermesem de Japonların böyle çocuklarıyla vakit geçirip yerel ortamda konuşup muhabbet etmek güzel. Çünkü ilişkiler biraz burada yüzeysel geçiyor. Onları da konuşuyoruz diğer videolarda. Ve ikinci Türk ürünümüze denk geldik arkadaşlar. Damla şekerleri. Japonlar kadar Harry Potter'ı seven bir topluluk, bir millet yok ya. Bakar mısınız şuna? Çikolatam bu ne böyle ya? Çok da gözüme hoş geldi. 2000 yen. 114.749 yen. $137. Upuzun bir fiş. Güzel, eğlenceli, biraz da bilgilendirici, araya bir şeyler katarak Japonya'daki durumu açıklamaya çalıştım. 2 kişilik Tokyo'da yaşayan bir ailenin masrafını göstermeye çalıştım. Ortalama asgari ücret 200-250 bin yen arasını söyleyebilirim. Bir kişinin parasıyla 2 kişi geçinebiliyor. Tokyo gibi Japonya'nın en pahalı şehirlerinden bir tanesine. Aldığını alıyor, yediğini yiyor. Yani gideceği yere gidiyor, öyle söyleyebilirim. Burada ev kiraları fazla açıkçası. Onun dışında yeme içme gördüğünüz gibi bence Tokyo'da yaşayan biri olarak bence uygun. Burada kazanılıp harcanırsa uygun. Gördünüz, aldıklarımızı gördünüz. Güzeldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoya yorum yazmayı unutmayın. Canımın içi, kapatıyoruz. Keseni berak kocadık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir sonraki videoda yorum yazın. Abone olun. Görüşürüz.